Atölye Masal'dan ben Gülay Işıklıoğlu. Hareketli bardak altlıkları ve takı tutucu serimize bu kez köpekle devam ediyoruz. Pamuklu ip kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir ip, 2 numara tığım var. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Halkamın içerisinden ilmeğimi alıyorum ve kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarla öreceğiz ama batış şeklimiz farklı olacak. O yüzden görüntüde başka bir teknik edasında sergileyebileceksiniz. Şimdi 3 tane çalıştım. 4, 5, 11 ve 12. Şöyle tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum. İlk boşluktan ilmeğimi arkadan geldim. Arkaya çekiyorum bakın. Aradan yaptım bu işlemi. Arkadan ipimi alıyorum. Ve bu çıkarttığım ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Bir zincir yükseldim. Şimdi aynı yere bakın. İlmeğin tepesinden değil arasından şu ipi de yürütelim. İkisini bir, ikisini bir. Bir sonrakine tepeden değil ilmeklerimin arasından. İkisini bir, ikisini bir aynı yere yine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bütün ilmeklerin bakın arasından tığımın kancasını gönderiyorum. Normalde şöyle tepeye batıyoruz. Burada ilmeklerin arasına batıyoruz. Her seferinde aynı işlemi yapacağız. Şimdi tamamlayalım ve sıra sonunda yine birleştirmeyi görelim. Dönüp geldiğimizde bakın görüntümüz daha dolu, sık bir örgü modeli oldu. Şimdi tekrar üste çıkmayı gösteriyorum. Tığımı ipimin üzerinden aldım. Bakın ilk aradan hemen ilmeğimi arkaya çekiyorum. Arkadaki ilmeğimi öne. İkisini bir örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı yerden ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 12 ikili trabzanla başladık. Çift yaptık 24. Bir üstte bir arttırdım. Bir yanındakine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir arttırdım, bir ördüm. Bir sonrakine yine bir arttırıyorum ve bir sonrakine de bir tane örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi arka arkaya birbirini tekrar eden işlemler olduğu için söyleyerek devam edeceğim. Tamamlamayı göstereceğim. Bir üst sırada hepsine bir tane batacağız. Bir üst sırada bir arttıracağız, 2 öreceğiz. Bir arttıracağız, 3 öreceğiz. Bir arttıracağız, 4 öreceğiz. Ve son sırada da hepsine birer tane batarak tamamlayacağız. Ve kenar tekniğini nasıl gidiyoruz size gösteriyor olacağım. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar da devam edebilirsiniz. Ayrıca dijital tariflerimiz de hazır. Sizlerin talebi üzerine artık tariflerimi Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak hazırlıyorum. Videoyu benimle birlikte kendi hızınızda takip edebilmeniz adına tarifi yanınızda bulundurmak isterseniz de dijital mağazamdan tarifimi satın alabilirsiniz. Kanal üyesi olarak da ücretsiz dijital tarifinizi indirebilirsiniz. Hadi o halde devam edelim. Şimdi sıraları tamamladım. Bakın biraz daha sıkı ördüm. İlk ikili trabzanın arasından ipimi alıyorum. Şu tığımdakinden geçirip bir ilmek kaydırma yapıyorum ve kilitliyorum. Şimdi bir geriye gidiyorum. Geriye giderek ters sık iğneyi öreceğim. Daha önceki bardak altlarında çok farklı teknikler gösterdim. Eğer izlemediyseniz mutlaka videolarıma da göz atın. Hepsinde bardak altı kısmında ve kenar bitirişlerde farklı teknikler uyguladım. Onları da örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi bakın geriye doğru gidiyorum. 2 ilmeğin arasına tığımı gönderiyorum, ipimi alıyorum, ikisini bir örüyorum. Şimdi her birinin arasına bir tane yapıyoruz ve kafayla devam ediyoruz. Kafa için zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum, yan çeviriyorum. Kesik çizgilerden alarak örüyorum. İkinci zincirden aynı yere 1, 2, 3 sık iğne örüyoruz. Bir sonraki 2 zincire birer tane sık iğne yapıyoruz. Son zincirimizin içerisine 1, 2, 3 sık iğne. Örgünün diğer tarafından devam ediyorum. 1, 2 sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz var elimizde. Bir üst sırada ilk sık iğnenin içerisine 1, 2 sık iğne. Bir yandakine yine 2 sık iğne yaparak arttırıyorum. Bir yandakine de yine 2 sık iğne ile arttırıyorum. 3 tane arka arkaya arttırma yaptım. 1, 2 sık iğne örüyorum. Dönerken yine 3 tane arttırma yapıyorum. Kalan
2 sık iğnemize de birer tane sık iğne yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sık iğne. Şimdi her bir ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Toplamda bunu 2 sıra öreceğiz. Ördüğümüzde şöyle kıvrılmış bir parça olmuş olacak elimizde. Burası köpeğin burun kısmı olmuş oluyor. Şimdi devam edelim bir üst sıradan. Bir tane arttırmayla başlıyoruz. Aynı yere 2 sık iğne, bir yanına 1 sık iğne. Bu işlemi 2 defa daha yapıyorum. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir sonraki başa geçiyorum. Bir tane arttırıyorum, bir tane örüyorum. 3 kez tekrar ediyorum yine. Ve kalan sık iğnelerimi 1, 2 örüyorum. Elimizde şimdi toplamda 22 sık iğne olacak. Bir sıra 22 sık iğne örelim. Şimdi bu sırada parçamızı biraz yükselteceğiz. Gözleri takacağımız sırayı örüyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne ördük. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu işlemi 4 kez tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 26 sık iğnemiz oldu. Bir üst sırada yine 10 sık iğne ile başlayalım. İkili trabzanların üzerine geldim. Bir tane örüyorum. Bir yandakine 2 tane örüyorum. İkili trabzanların tepesine batıyorum. Bu işlemi 4 kez tekrar ediyorum ve şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın burun kısmından yükselmiş olduk. Yüzünü, şeklini belirginleştirdik. 30 tane ilmeğimiz var. 3 sıra boyunca 30 sık iğne öreceğiz. Şimdi 3 sırayı tamamladım ve gözleri takarak devam edelim. Gözleri nereye takıyoruz? İkili trabzanlar yapmaya başladığımız ilk sıra vardı. Bakın 2, 4, 6, 7. sıramız. İlk ikili trabzanın arasına, 2 tane ikili trabzanın arasına takıyorum. Diğerini de sondakinin ikisinin arasına takıyorum. Arada 2, 4 şu çiftler 5, 6 tane ikili trabzan olmuş olacak. Ve mühürlüyorum. Tamamladık. Şimdi örmeye devam edelim. Azaltarak örmeye devam ediyoruz. Öncelikle 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sonrakinde örüyorum. Bu işlemi 4 kez tekrar ediyorum. Geri kalan ilmekleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 26 tane sık iğnemiz olacak elimizde. Yine 10 tane sık iğne ile başlayalım. Bu kez arka arkaya 4 tane azaltma yapacağız. Geri kalan 8 ilmeği örelim. 22 sık iğnemiz var elimizde. 10 sık iğneyi tekrar örüyoruz. Arka arkaya 2 tane azaltma yapalım. Geri kalan 8 ilmeği örelim. Şimdi artık daha fazla küçültmeden dolum işlemini yapalım. Dolumda nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle burun kısmını dolduralım. Burun kısmının yeterince dolduğuna emin olduktan sonra kafanın tepe kısmını dolduralım. Elyafları azar azar dolduralım. Yerleştirelim, şekil verelim ve örmeye devam edelim. Şimdi elimizde 20 sık iğnemiz var. 10 defa arka arkaya azaltma işlemi yapacağız. Elimizde 10 tane sık iğne kalacak. Dikiş için ipimi uzun kesiyorum ve iğne yardımıyla ilmekleri tek seferde toplayıp kapatıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 10 tane zincir çekiyoruz.
Geri dönüyorum. Zincirimi hafif yan çeviriyorum. Kesik çizgilerden alarak öreceğim. İkinciden başlayarak 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakinden bir tekli trabzan yapıyorum. Bir yanındakine bir tekli trabzan daha yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane de üçlü trabzan çalışalım. Bir tane zincirimiz kaldı. Bunun içerisine 6 tane üçlü trabzan çalışacağız. Hepsini aynı noktaya çalıştık ve dönmüş olduk. Şimdi tığın başına alıyorum. Bir sonrakinden bu ipimi de arada yürüteceğim. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir yanına bir tane daha. Şimdi bu kez bakın ilmekleri karşılıklı olarak alıyoruz. Zincir şeklinde oluştu. Bunu arada herhangi bir boşluk kalmasın diye yapıyoruz. Bu şekildeki teknik tariflerimi paylaşıyorum kanalda da. Üye olarak da ulaşacağınız teknik videolarım var. Onları da ekleyeceğim. Faydalanabilirsiniz. Şimdi ikili trabzanların karşısına ikili trabzan yapıyoruz. Tekli trabzanları karşısına tekli trabzan yapıyoruz. İkişer tane çalışmıştık. Ve son başlangıçta yaptığımız sık iğnelerin karşısına da sık iğne yapıyoruz. Şimdi sonuncusunu bakın böyle bir görüntü var. Başlangıçtaki ilmekten alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Ve dönerek kapatmış oluyorum. Bu şekilde kulağımız hazır. Dikişiyle ilgili kullanacağım yöntemi görmelisiniz. Özellikle aksesuar takmak isterseniz biraz daha dik durmasını sağlayacak bir dikiş yapacağız. Şimdi ipimi dikiş için uzun kesiyorum. Diğer kulağı da yapalım ve bacakla devam edelim. Bacaklar için sihirli halka ile bir başlangıç yapacağız. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. İlk sık iğneden başlayarak her birine 2 adet sık iğne yapıyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Şimdi her bir ilmeğe bir sık iğne 12 sık iğne olarak öreceğiz. Toplam 3 sıra boyunca örelim. Nasıl dolduracağımızı ve nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Şimdi az miktarda elyaf dolumu yapalım. Şu şekilde bir dolum yapıyorum. Şimdi parçayı ikiye katlıyorum. Her iki taraftan ilmekleri alarak karşılıklı kapatıp örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dikiş için uzun kesiyorum. Toplamda 4 tane öreceğiz. Taban kısmının, gövde kısmının neresine dikeceğiz? Nasıl dikerseniz daha muntazam bir sonuç alırsınız. Anlatıyor olacağım. Kuyrukla devam edelim. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum. İkinciden bir sık iğne. Bir yanına tekli trabzan. Bir yanına ikili trabzan. Bir yanına üçlü trabzan yapıyorum. İsterseniz daha da uzatabilirsiniz. Dikiş için ipimi uzun kesiyorum. Şimdi artık parçaları birleştirelim. Şimdi kulak dikiş püf noktasını gösterdikten sonra burun detayına nasıl çalışıyorum onu paylaşacağım sizinle. İsterseniz iğne ile de çalışabilirsiniz ama size göstereceğim bu yöntemle çok daha hoş bir burun elde edeceğiz. Onu da projelerinizde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi burunu şöyle göze hizalı ikili trabzanın bittiği yerden 2 sıra boyunca dikeceğim. Bir sıra boyunca önce alıyorum. Örgünün düz yüzü yukarıya denk gelecek. Bu tarafa doğru koyuyorum bakın. Şöyle daha akılda kalıcı olur. Aşağıdan geliyorum. Çıktığı yerden tekrar girip bir yandakinden, en son kullandığım yerden tekrar girip bir yandakinden dikiyorum ve kafada kullandığım ilmekten geri girip ilk ilmeğe geçiyorum. Şimdi böyle kalacak bakın. Gördünüz mü? Şekillendirmeniz daha kolay. Şimdi buradan dikersek yatay bir kulak elde etmiş oluruz. Havada dik durabilecek, istersek aksesuar takabileceğimiz bir kulak yapma amacıyla bu şekilde dikişini yapıyorum. Şöyle yandan alıyorum, sabitliyorum ve dik bir kulak elde ediyoruz. İstediğimiz zaman şekillendirebileceğiz. Diğer kulağı da aynı şekilde dikelim. Burun detayını nasıl örüyorum göstereyim. Kulak örmeden önce alt tabanın duruşunu size göstermek istiyorum. Bakın hafif dalgalı bir yapı oluşturduk. Şöyle dilim dilim bir görüntüsü var. Daha sert bir iple örerseniz daha da sıkı bir sonuç alırsınız. Pamuklu ve yumuşak bir ipte dahi bu şekilde sonuç alabildik. Bunun için şöyle bir
zincir başlangıcı yapacağım. Kilitledim. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına doluyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3. zincirin içinden ikili trabzanlar yapacağız. Ama bakın ilk iki tığımda 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini örüyorum. İkisini tığımda bekletiyorum. Tığın başına aldım aynı yere. İlk ikisini örüyorum. Tığımda bekletiyorum. 2 tane yaptık. 3 4 ve 5. Şimdi tığımızda ilmeklerimizi topladık. Hepsini bir kapatıyorum. Bir tane şöyle kilitliyorum ve dikiş için ipimi kesiyorum. Şöyle elinizle şekillendirin. Bir tane minik popcorn gibi. Nereden dikiş yapıyorum? Şu zincirin tam ortasından gelecek. 1, 2, 3 sıra boyunca olacak. Ortalayın ve zincir kısmından çıkartın. Bakın. Şöyle düzeltelim. Bu alttaki ipimle şöyle sabitliyorum. Bir kez daha yapacağım aynı işlemi. Aynı yerleri kullanıyorum. İplerin ucunu birleştiriyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı hatırlatmak isterim. Yeni paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz çünkü bu şekilde. Ve üye olarak da üyelere özel videolarımı izleyebilir, ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Katıl butonundan üye olabiliyorsunuz. Yorumlardan da sormak istediğiniz bir konu olursa yazın, yardımcı olurum. Topluluk sekmesinde de anketler paylaşıyorum. Oradan da anketleri, paylaşımları takip ederseniz üretim sürecime siz de dahil olmuş olursunuz. Burun kısmını da bu şekilde bitirdik. Ben diğer ürünümde siyah ip ve beyaz iple de minik dokunuşlar yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Şimdi bacak ve kafa, kuyruk nasıl dikiyorum? Hangi kısımlara dikmek daha iyi olacak bu üründe, ona değinelim. Şimdi başlangıç kısmına ben dikişlerde hep en arkaya alıyorum. Görünmemesine rağmen bakın bu kullandığımız teknikte gayet başarılı oldu. Orayı alıyorum arkaya. Bakın şu kenarda ters sık iğne yaptığımız yerden şöyle ilmekleri alarak tam kenarına dikiş yapacağım. Bir kafadan, bir kenardan diğerine geçiyorum. Bakın kafada da en son kullandığım ilmekten öbürüne geçiyorum. Nereye dikiş yapıyoruz? Bakın sıra olarak söyleyeyim size. İlmekleri topladığımız yer 1, 2, 3, 4. 4 sıra bırakıyorum. Ve kafayı şöyle tutacak şekilde dikiyorum. Dikiş yaparken de dikkat edelim. Örgümüzün ön yüzü kafa kalktığı zaman yukarıda kalsın. Bacakları da yine aynı şekilde dikeceğim. Bıraktığınız aralıkları kontrol edin. Karşılıklı dikerseniz daha hoş durur. Kuyruğu da kafanın tam karşısına dikelim. Ve bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. En çok hangi rengi sevdiniz ve bir sonraki projemiz sizce hangi hayvan olmalı? Ben yorumlarda paylaşın. Hoşça kalın.